ու այն որ Թուրքիան չի ընդունում ինքնըստինքյան ու շրջափակումը, որը իրականացնում է, դա ոնց որ թե ամենայն դեպս իմ ու մեծ մասամբ հայերի ընկալման մեջ դա hենց ցեղասպանության şarkınakutan քաղաքականություն է. Yani ben tabii Artak'ın söylediklerine katılıyorum. Şimdi tarihte işlenmiş olan, yapılmış olan soykırım düzeyindeki uygulamaları öncelikle kabul etmek lazım. Yani kabul etmekle başlamak lazım. Daha sonra da bu 100 yıl önce yaşanan bu olayların mağdurlarının yaraları nasıl sarılabilir? Nasıl bu insanlar tatmin edilebilir? Bu insanlarla Türkiye nasıl barışabilir? Bunun üzerinde kafa yormak lazım. Yani ama ilk adım Türkiye'nin o yapılanları kabul etmesi. Yani bunun bir halka uygulanan bir soykırım olduğunu kabul etmesi lazım ve ondan sonra ancak işte adaletli bir çözümün ne olacağı konusunda tartışmalar yapılır ve mağdurların bir şekilde en azından manen tatmin olması ve mağduriyetlerinin giderilmesine çalışılabilir diye düşünüyorum. Իրականում դա արդեն սկսվել է, դա սկսվել է քաղաքացիական հասարակության կողմից Թուրքիայում, մեր գործընկերների հետ, այն Յուսուֆի իր գործընկերները, որոնք որ այդ առաջի քայլը արել են։ Ինչ որ քայլեր տեղաշարժեր կա կառավարության մեջ, երբ որ ժխտողականությունը, ես կարծում եմ, որ իսկապես ամենակարևորը, որ Թուրքիան պետք է այդ պատասխանատվությունը պատրաստ լինի իր վրա վերցնել ու դրա մասին հայտարարի։ Դա դրա հետ մեկտեղ hենց ինչ որ բարեկամական քայլեր արելն է, ոնց որ դիվանագիտական հարաբերությունների ստեղծումը, սահմանների բացումը եւ այլն. Yani öncelikle bu sorun aslında politik bir sorun değil. Bu sorun bir insan hakları sorunu aslında. Ve Osmanlı Devleti kendi yurttaşlarına karşı bu suçu işlemiştir. Bu soykırım suçunu kendi yurttaşlarına uygulamıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bir devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında kendi insanları olan, Anadolu'nun insanları olan insanlarla barışması lazım. Önce onların uğradığı muamelenin bir soykırım olduğunu kabul etmesi lazım. Ve özür dilemesi lazım. Ben özür diliyorum demesi lazım. Ve bunu açık ve net söylemesi lazım. Bu herhangi bir baskı olmasına gerek yok. Türkiye'nin bunu kendiliğinden yapması lazım. Çünkü bu insanlar kendi insanları, Anadolu'nun insanları. Ve bu insanlardan özür dilemek birinci adımdır. Sonra ve sınırın tabii açılması lazım. Hatta belki o insanlara Türkiye'ye serbestçe herhangi bir vize mecburiyeti olmadan ve serbestçe sınırdan geçecek şekilde Türkiye'ye gelip kendi atalarının yaşadığı toprakları görmeleri ve oradaki hissiyatı teneffüs etmelerini sağlaması lazım. Bu atılacak ilk adımdır aslında. Կարող է այդպես լինի, թե կապված է դրանից, թե ինչ կարող ենք մենք միասին կազմակերպել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը, Թուրքիայի հասարակական կազմակերպությունները։ Եվ այստեղ նաև կարևոր է մենք որպես մի ժողովուրդ, որը ցեղասպանությունը ապրե, ինչ կարող ենք անել ապագայի համար։ Եվ այն պետությունը, որը հետնորդն է Օսմանյան կայսրության, իրանք ինչ հետևություններ են անում, իրանք ինչպես կարող են այնպես անել, որ թույլ չտան ապագայում տենց հանցագործություններ հանրության, հասարակության, մարդկության նկատմամբ ու այդ իմաստով կարևոր է միջազգային քրեական դատարանը, միջազգային այն մեխանիզմները, որը թույլ կտան կանխել ցեղասպանությունը ու պատժել դրանց մեղավորներին. Yani umarım tabii soykırımın 100. yılı bir diyaloğun başlangıcı olmalı ve
halklarımız arasındaki barışın sağlanması için önemli bir fırsat olarak hani görülmeli diye ümit ediyoruz aslında. Çünkü yani halklarımız arasında aslında gerçek bir düşmanlık söz konusu değil. Tamamen devletlerin politikası bu. Ve bu 100. yılda öncelikle bu halklar arasındaki barışı nasıl sağlarız diye oturup hem sivil toplum örgütleri olarak hem hükümetler olarak bunu konuşmamız lazım. Ama tabii şu var, bu belki dünyada bilinen ilk soykırımlardan biri ama bundan sonra olmayacak diye bir şey yok. Dolayısıyla sadece Türkiye'nin değil, bütün ülkelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisini kabul etmesi ve Birleşmiş Milletler soykırımın önlenmesi sözleşmesini imzalaması lazım ki en azından bundan sonra bu acılar yaşanmasın. Ama bu yeterli değil. Bu yeterli değil. Kesinlikle 100 yıl önceki bu soykırımından zarar gören insanların torunları, çocukları ve onların soyundan gelen insanların acılarını anlamak lazım. Bu acılar nasıl telafi edilir? Bunun üzerinde gerçekten bizim hiçbir ön şart olmadan oturup hem Ermeni kuruluşlarla ve Ermeni devletiyle hem Türkiye devleti ve sivil toplumla birlikte bir forum oluşturmalıyız. Ne yapabiliriz? Yani bu insanların yaralarını nasıl sarabiliriz? 100. yıl bence buna vesile olmalı. Ama politik yaklaşımlar buna engel oluyor. Aslında bize düşen görev, FİDİAŞ ve diğer insan hakları kuruluşuna düşen görev bunu bir politik sorun olmaktan çok bir insan hakları sorunu olarak kabul ettirmek ve bunu hem her iki tarafın hükümetlerine empoze edip bu insani sorunu yine insani ilkeler çerçevesinde nasıl çözeriz tartışmasını yürütmek.